Selamünaleyküm dostlar, yeni bir video ile yine karşınızdayım. Evet, bahsettiğimiz Bambu Studio videosuna başlıyoruz nasip olursa. Bu video oldukça uzun olacak. O yüzden finalde videonun süresine göre part 1, part 2 olarak ikiye ayrılma durumum olabilir. Bu yüzden videonun sonunda süreye bağlı olarak iki parçayı bölüp paylaşabilirim. Çok sıkıcı olmasını istemiyorum ama bilgisayar üzerinden anlatım olacağı için videoların arasını çok fazla bölemeyeceğim. Bu yüzden gerekirse aşağıdan video ayarlarından 1.5x, 1.25 olarak hızlandırabilirsiniz. Bu yüzden bunu peşinen söylemek istedim. Video bittiğinde izleyen herkesin gerek Bambu Studio ve dilimleme programı üzerinden %98 her şeyi öğrenmiş olacağız. Başlamadan önce klasik hatırlatmamız, kardeşinizin vermiş olduğu bu emeğin karşılığını gerek güzel yorumlarınızla ve beğenilerinizle destekleyebilirsiniz. Çayınızı kahvenizi aldıysanız, hazırsanız başlayalım. Şimdi dostlar anlatımımıza başlıyoruz nasipse. Hızlı bir şekilde yüzeysel anlatacağım bazı yerleri çünkü anlatacağımız çok şey var. Şimdi buradan Bambu Studio programını açıyoruz. Program açıldığında öncelikle eğer programımız güncel değilse burada bir uyarı verecek ekranda yeni sürümü indirin diye. İndir seçeneğine bastığınız zaman otomatikmen sizin tarayıcınızdan dosyayı indirecek. İnen dosyayı tıklayıp kurulumu başlattığınız zaman yeni versiyon yüklenip mevcut program kapanıp yeni program açılacak. Bu da bilgi olsun. Şimdi program açıldı. Bu Bambu Studio programı arkadaşlar. Diğer sizin kullandığınız dilimleme programları da mantık hepsinde aynıdır. Şimdi burada baskı ayarlarımız eğer bizim burada görünüyorsa sizin sağ taraftadır. Yani bir şekilde hepsinin çalışma mantığı, göstereceğim özellikler hepsinde mevcut olmakla birlikte işleyiş biçimi de aynıdır. Şimdi geldik ilk önce yapmamız gereken. Şunu kapatayım ben. Bende açık. Şimdi program açıldığında eğer sizin buradaki gelişmiş seçeneğiniz kapalıysa bunu işaretlemeniz gerekiyor, açmanız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki diğer seçeneklerde bizim baskı ayarlarımızda hepsi aktif olmuş olacak. Bu seçenek çoğu kişide özellikle yeni başlayanlarda kapalı oluyor dostlar. Şimdi ilk önce dilimleme programını şöyle bir genel bakış yapalım. Hazırlık kısmı dediği bizim tablamızın görünümü. Buraya model atıyoruz. Dilimle dediğimiz zaman burada ön izleme olarak görebiliyoruz. Onun dışında yazıcı kısmına geldiğimiz zaman durum kısmı bizim yazıcımızın kontrol edebileceğimiz bazı özellikler var. Nedir? Nozul sıcaklığı, tablo sıcaklığı, işte fan, ışık vesaire bunlara öncesinden manuel olarak müdahale edebiliyorsunuz dostlar. Bunun dışında depolama dediği bizim timeline olarak baskılarımızı kayıt aldığı video kamerayla mevcut kayıtlar burada indir deyip kayıtları bilgisayarınıza indirip kullanabiliyorsunuz. Güncelle dediği kısmı bizim yazıcımızın yazılımının güncel olup olmadığını buradan kontrol edebiliyorsunuz. HMS dediği kısımsa eğer baskı esnasında yazıcı ile ilgili teknik bir hata alırsanız örnek patent ile ilgili bir problem oldu. Burada o hatayı detaylı olarak görebiliyorsunuz. Proje dediği sizin mevcut kaydettiğiniz modellerinizin projesi varsa buradan direkt erişim sağlayabiliyorsunuz. Kalibrasyon kısmı ise Bambu Studio'da akış dinamiği ve akış hızı kalibrasyonları var. Buradan manuel bir şekilde devam ettiğiniz zaman kalibrasyonlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu sürekli yapılacak bir şey değil. Eğer yaptıysanız bir kere yapmanız yeterli. Şimdi bununla birlikte hemen bir tane STL dosyasını bilgisayarımızdan programımızın içine aktaralım. Hemen içe aktar kısmından buradan tüm dosya türleriyle modelinizi dilimleme programına aktarabiliyorsunuz. Veya işte Maker Word kısmından eğer Open Bambu Studio seçeneğini kullanırsanız direkt dilimleme programına mevcut profil ayarlarıyla da aktarım yapabiliyorsunuz. Bazı modellerde bu olmuyor. Sadece STL dosyasını yüklemiş oluyor kişi. Buradan da dosyayı indirip az önce benim yaptığım gibi dosyayı içeri aktarabiliyorsunuz. Şimdi baskı detaylarına geçmeden önce, araçlara geçmeden önce ilk önce şu kısımları bir tanıyalım. Şimdi burası bizim yazıcı profilimiz arkadaşlar. Bende ne? Bambu P1S mevcut. Eğer siz başka bir marka model kullanıyorsanız örnek vereyim şöyle açalım. Elogo Neptune 4 Pro kullanıyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz Elogo bölümüne. Buradan 4 Pro'yu seçip buradaki profilde aktarıp bu dilimleme programında bu yazıcınızı kullanabiliyorsunuz. Ama sizin kullandığınız yazıcı marka modeli burada yok diyelim. Ne yapacaksınız? Örnek veriyorum sen Creative'in X markasını kullanıyorsun ve dilimleme programı olarak da Creative'in Print programını kullanıyorsun. Ama Bambu Studio'da bu program yok. Bambu Studio'da da geçmek istiyorsun. Yapman gereken senin bu yazıcını manuel bir şekilde eklemen gerekiyor. Şöyle tıkladığın zaman yazıcı oluştur diyorsun.
Buradan yazıcınızın resmi sitesine girerek mevcut yazıcınızın tüm özelliklerini görebiliyorsunuz. Burada yazıcınızın mevcut tüm ayarlarını girdikten sonra bu ayarlar nedir? Hemen şuradan göstereyim. İşte baskı alanı, onun dışında filament yükleme süresi vesaire. Yazıcı G kodu, en önemli kısım bu arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şimdi sizin yazıcılarımızın başlangıç ve bitiş G kodları var. Bu G kod şuna yarıyor. Yazıcınız baskıya başlamadan önce yapması gereken hareketleri burada temsil eden bir kod. Ve bittiği zaman da yapması gereken hareketleri temsil eden standart bir kod. Bu her yazıcıda farklıdır arkadaşlar. Eğer bu G kodlarını internetten bulamıyorsanız eski kullandığınız dilimleme programının profil ayarlarına girip oradaki G kodları alıp buraya manuel bir şekilde ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında diğer Extruder ayarlarını da hepsini elle manuel girdikten sonra kaydet deyip burada artık kullandığınız yazıcınızın profilini oluşturmuş oluyorsunuz ve kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi burası da tablanızın modelini buradan seçebiliyorsunuz. Genelde herkes Bambu'da kullanılan PI plakadır veya PI yüksek sıcaklık plakasında seçilebiliyor. Burada diğer plakaları da seçebilirsiniz. Burada çap kısmı dediği bizim nozulumuzun çapı. Genelde hepimizin kullandığı 0.4 ama 0.6 0.2 kullananlar varsa mutlaka burada nozul çapını da değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bununla birlikte hemen altta bizim ne var? Filament profil ayarımız. Filament profil ayarı da arkadaşlar, eğer kullandığınız filament burada yoksa yapmanız gereken ne? Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Çoğu üreticilerin ürettiği filamentlerin hepsi generik filament profilleriyle uyumlu olduğu için buradan generik kısmından seçim yapıyoruz. Örnek ABS mi seçeceğiz? Generik ABS seçtik. Kenarından düzenle deyip eğer burada düzenlemeniz gereken bazı yerler varsa direkt düzenleyip kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum, sizin üreticiniz demiştir ki bizim maksimum hacimsel hız 10 kullanıyoruz. Buradan değiştirip ona göre profil ayarı yapabiliyorsunuz. Buradan nozul sıcaklığını vesaire her şeyini kontrol edebiliyorsunuz dostlar. Sonra kaydet deyip buradan mevcut filamentinizin profilinde oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi burayı da kapatalım. Geldik şuraya artı eksi kısımlarına. Burada artıda ekstra filament ekleyebiliyorsunuz. Ekside de silebiliyorsunuz. Bunu niye anlatıyorum? Eğer AMS modülü kullanmıyorsanız şimdi siz buradan direkt modeli Bambu Studio'ya aktardığınız zaman genelde burada bir sürü filament seçenekler oluyor. Buradan eksi yaparak buradan filamentinizi seçtikten sonra kaydetme deyip direkt plakayı dilimle deyip baskınızı başlatabiliyorsunuz. Eğer AMS kullanıyorsanız zaten şu kısımdan hemen geleyim. Senkron etmiş olmanız gerekiyor ki burada da otomatik çıkıyor. Bununla birlikte şuradaki ayarlara gelmeden önce hemen şurada basit bir örnek göstereceğim. Şimdi tablamız bu şekilde. Bu yazıcımızın tablası arkadaşlar. Mouse'un orta topunu aşağı yukarı hareket ettiğiniz zaman yakınlaştırır, uzaklaştırır. Diğer bir kısım ise sağ klik yaptığınız zaman mouse'un sağ tuşuna bastığınız zaman bu şekilde hareket ettirirseniz şayet böyle kamera açısıyla oynayabiliyorsunuz. Sol klikle basılı tuttuğunuz zaman ise bu şekilde açıları değiştirebiliyorsunuz. Bu çünkü bilmeniz gereken bir özellik. Aktif bir şekilde sürekli kullanacaksınız ve alıştığınız zaman da artık ezbere çok rahatlıkla geçişler yapabileceksiniz modeller arasında. Şimdi buradaki özelliklere gelmeden önce yukarıdaki araçlarla devam edelim. Şimdi bizim ekle dediği kısım aslında model eklememize yarıyor. Hemen buna geçmeden önce şu yanındakiyle devam edelim. Plaka ekle dediği kısım ise birden fazla model kullanacaksak burada ekstra plakalar ekleyebiliyoruz. Şöyle 5 tane bir plaka ekleyelim. Burada hangi plaka seçiliyse onu dilimleyip onun baskısını verebiliyorsunuz. Burada plakalar arası geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bu plakaya bir tane daha model ekleyeyim şuradan. Bazı modeller üzerinden size anlatacaklarım da var. Hemen şuradan aynı şekilde devam edeyim. Toplu olarak da seçebilirim. Hatta onu da söyleyeyim. Şöyle göstereyim daha doğrusu. Şimdi ekle dedik. Ne yapacağız? Son iki tane mi ekleyeceğiz? Hemen şuradan iki tane CTRL'ye bastık, seçtik. Şimdi bize diyor ki bu dosya birden fazla parçadan oluşuyor. Bunu tek nesne olarak mı yükleyeyim yoksa yüklemeyeyim mi? Şimdi tek nesneyi dersek eğer şöyle bir şey olacak. Yükledik ya. Burada aslında iki farklı modelimiz var ama tek nesne olarak gördüğü için bu şekilde hareket edecek. Şimdi bunu normalde şöyle sileyim. Tekrar ekleme yapayım. Hayır seçtiğimiz zaman direkt bu şekilde ayrı yapacak. Şunu da kenara almış oldum. Bu da bu şekilde bilinsin. Yine devam edersek
Burada mesela bu modeli direkt bu şekilde eklemiş. Bu normalde telefon standı. Bu baskı yapabileceğimiz bir açıda değil. Şimdi bunu şöyle düzeltiyoruz arkadaşlar. Bunu bir üzerine tıklayıp solla, şuradan döndür kısmını seçerseniz şuradaki bölümlerle oynayarak modelinizin konumunu, açısını değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bunun yerine yine üzerine tıklayıp şurada otomatik yönlendire tıklarsanız sizin için doğru konumu program ayarlamış olacak arkadaşlar. Bunu da aktarmış olalım. Bir örnek verelim. Ben bu modelden 5 tane daha basmak istiyorum. Üzerine tıklayıp sağ klik yaptığınız zaman burada klon kısmı var. CTRL ile K ile de kısa tuşu. Şimdi diyor ki bundan kaç tane daha klon olsun? Ben toplam 5 tane istediğim için 4 tane yeterli diyelim. Şimdi buraya bize 5 tane modeli ekledi. Bunu da yine sağ tıklayıp hizala derseniz modelleri sizin için tabloda düzenliyor arkadaşlar. Hizalamış oluyor. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım. Bununla birlikte yine sağ kısma tıkladığınız zaman yine burada hepsini seç, hizala, otomatik döndürme, plakayı silme gibi kısımlar var. Bunun dışında burada şekil ekle kısmı var arkadaşlar. Buraya da hemen şöyle geçelim. Yine bir plaka oluşturalım. Hemen şuradan sağa tıklayıp şekil eklet kısmından mesela bazı burada yapabileceğiniz basit tasarımları da arkadaşlar buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Küptü vesaireyi de bunları da ekleyebiliyorsunuz. Hatta şuradan test için benchleri vesaire de kısa yoldan hemen erişebiliyorsunuz dostlar. Şimdi sırayla gitmiyorum, yani böyle geldikçe aklıma anlatmaya çalışıyorum. O yüzden birazcık da hızlı olup süreyi uzatmamak istiyorum. Şimdi devam edelim. Yukarıdaki bizim değişken katman yüksekliği diye bir bölüm var. Şimdi onu şuradaki modelden örnek vereceğim arkadaşlar. Şimdi ben bu modeli bir dilimleyeyim. Şimdi dilimledikten sonra bize ne diyor? Burada hata vermiş, yayılmış bölgeler var. Bunun sebebi niye? Desteğimiz aktif değil arkadaşlar. Şimdi ben burada bir desteği hemen destek bölümüne gelip desteği etkinleştir diyorum. Ve buradan da hemen destek kısmını anlatalım. Destek türlerimiz var, ağaç ve normal. Onun dışında burada manuel şekilde ekleyebileceğimiz seçenekler de var. Onu manuel olarak seçersek şayet mesela ağaç manuel dedik. Siz burada hazırlık kısmına geri gelelim. Üzerine tıklıyoruz. Şurada destek boyama diye bir kısım var arkadaşlar. Buna tıklayıp sol klikle bastığınız zaman, şöyle boyadığınız zaman buraları destek atacağınız anlamına gelir. Bu manuel kısmı. Ama şuraya geldim mesela, buraya da sağ tıklıyorum. Kırmızı oluyor. Diyorum ki buraya destek yapma. Örnek veriyorum. Ama buraya destek yapmasını istiyorum. Şöyle geldim, işaretledim, boyadım. Hemen geldik, dilimledik. Ne oldu? Hemen bizim boyadığımız yerlere manuel bir şekilde destek oluşturmuş oldu. Burada tabii ki otomatiği de seçebilirsiniz arkadaşlar. Otomatiği de seçtiğimiz zaman şöyle gösterelim. Otomatikte desteği otomatik kendi oluşturdu. Şu kısmı biliyorsunuz oluşturmadı. Niye? Biz buraya sağ klik yaparak kırmızıya boyadık. Yani buraya destek atmasını istemedik arkadaşlar. Destek kısmı ve boyama kısmı da bu şekilde. Şimdi buraya da hemen şuraya anlatalım. Ne diyor? Yalnızca kritik bölgeleri destekleyin arkadaşlar. Şimdi buna tıkladığın zaman mümkün olan en uç noktada destek atacaktır. Öyle her yere destek atmayacak arkadaşlar. Şimdi Bambu Studio'da, yani daha doğrusu Bambu kullanıyorsanız yazıcı olarak dostlar, her yere destek atmanıza gerek yok. Ben de her zaman bu seçenek işaretlidir. Sizlerin de bunu kullanmasını tavsiye ederim. Burada en iyi destek ayarlarını anlatmıyorum. Onunla ilgili başka videolarım var. Onları izleyebilirsiniz. Burada da bir de yalnızca baskı plakasından destek kısmı var arkadaşlar. Şimdi ben bunu işaretlersem büyük baskılar için söylüyorum. Bazen mesela model üzerinden destek oluşturuyor. Bu ağaç için geçerli olmuyor. Ne için geçerli oluyor? Normal, yani sütunlu bir şekilde destek atacağınız zaman, onu da hemen dilimleyip şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere plakanın haricinde model üzerine de destek oluşturdu. Ben bunu yalnızca baskı plakasından seçersem, şöyle bir daha dilimleyelim. Şurada gördüğünüz destekleri atmayacak arkadaşlar. Burada bunun için yarıyor. Gördüğünüz üzere buraya destek gelmedi. Şimdi bu tarz burada bir sürü detay var arkadaşlar. Bunlar destek ayarlarına giriyor. Bunlar anlatacağımız şey değil. Ama bir diğer şeyi de hemen göstereyim. Şu üst Z mesafesi dediği kısım bizim, hemen şöyle yakından göstereyim. Şöyle modeli indiriyorum. Bizim destekle
model arasındaki mesafeyi belli eder arkadaşlar. Biz ne seçmişiz? Yani otomatik 0,2. Burada 0,2 milimlik bir boşluk oluyor. Siz bunu filamentinize göre, yazıcınızın durumuna göre bu ayarları tespit etmeniz gerekiyor. Bunun için de destek ayarları ile ilgili test modelleri var. Onları mutlaka kullanmanız lazım. Bununla ilgili de kısa bir videom vardı kanalda. Oradan da bakabilirsiniz. Bunun dışında eğer merak ettiğiniz konular varsa şayet şöyle mesela şuraya gelin kalite kısmı. Mesela bunun kenarlarında yani özelliklerin kısmının üzerine geldiğiniz zaman tıkladığınız zaman otomatikman Bambu'nun wiki sayfasını açacaktır. Burada oradaki özellikle ilgili detaylı açıklama yapıyor arkadaşlar. Burada sağ tıklayıp Türkçe'ye çevir derseniz buradan da her bir özelliğin ne işe yaradığını tek tek görebilirsiniz dostlar. O yüzden birazcık daha deneyip birazcık daha kurcalayarak bu tarz ekstra ince noktaları da öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi geldik şuraya. Değişken katman yüksekliği. O yüzden bu modeli seçtim. Şimdi burada dilimle dediğimiz zaman bizim modelimiz ne? Bir figür. Bizim için en hassas yer ne? Yüzü. Niye? Çok fazla detay var. Ve şurada da biliyorsunuz tepe kısımlarda katman izleri çok belli oluyor. Şimdi buradan değişken katman yüksekliğine tıkladığınız zaman şu sağ kenarda bir sütun açılıyor arkadaşlar. Şimdi siz bunu sıfıra çekip ona yükselttiğiniz zaman ve uyarlanabilir pürüzsüz dediğiniz zaman ne olmuş oluyor? Tüm modeli en düşük hızda ve en ince detaylı bir şekilde yazmaya başlayacak arkadaşlar. Tekrar dilimle diyoruz. Burada tabii ki otomatikman baskı süreniz artacak ama haliyle sizin de baskı kalitenizi yükseltmiş olacak. Şimdi burada tepe kısmını görüyorsunuz, biraz daha düzeldi. Şimdi burada bir de şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Komple hepsini yapmak yerine şu sağ kısma geliyorsunuz. Şöyle hemen CTRL Z yapıp geri alıyorum yaptığım işlemi. Şöyle tekrardan katman yüksekliği kısmını seçtim. Şimdi ben sadece kafa kısmını yani yüz kısmını düzeltmek istiyorum. Şimdi mouse'la bu kenara geldiğiniz zaman bir yandan da kafasında işaret görüyorsunuz sarı böyle. Benim mouse'un durduğu yeri temsil ediyor. Şimdi ben bu kısımdayken mouse'un sol kliğine tıkladığım zaman ve aşağı çektiğim zaman sola doğru bir eğim veriyor. Ve bir yandan da modeli görüyorsunuz. Buraya ne oluyor? Bizim ayarları iyice düşürmüş oluyoruz. Şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Şöyle hatta iyice sıfırlayalım. İyice yüzü yeşil oldu. Şöyle devam ediyoruz. İyice aşağı doğru. Şöyle kafa kısmına kadar boyunda yeterli. Şimdi burada ne olmuş oluyor? Ben şuradan itibaren hızı iyice detayını düşürüp yani hızı düşürüp iyice çapını da ayarladıktan sonra bu kısımları daha iyi basmasını istediğim için böyle bir işlem yaptım. Eğer buna tam tersi sağ klik yapsaydık şöyle yapalım. Tam tersi işlem olacak ve buraya en hızlı olabilecek şekilde bir baskı ayarı vermiş olacağız. Ve bu da tabii ki de katman izleri biraz daha belirgin olacak. Yani burada tamamen modelinize göre, yapmak istediğiniz özelliğe göre buradan ayarlama yapabiliyorsunuz tek tek modellerinize. Bu değişken katman yüksekliği de buna yarıyordu. Genelde böyle spiral, oval şeylerde, işte model tarzı yerlerde bu özelliği kullanıyoruz arkadaşlar. Bu da bu şekilde olmuş olsun. Hemen şunu da iptal edelim ve devam edelim. Şimdi bu taşı kısmı dediğim modeli buradan hareket ettirmemize yarıyor. Şimdi burada bazı kişiler şunu istemiş, daha doğrusu sormuştu. Şöyle yanına bir tane şekil ekleyelim. Yanına bir tane küp ekledik arkadaşlar. Şöyle şey yapalım. Şimdi bana diyor ki ben bu küpün üzerine şuradan boyut kısmına geleyim. Bu da ölçek kısmı arkadaşlar. Ölçeğe tıklayıp büyüttüğünüz zaman orantılı bir şekilde büyütür size. Şuradan da yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Eğer buradan düzgün ölçek değil de şunu kapatırsanız ve buradan elle manuel oranları girerseniz ona göre büyütme yapar. Ama bu seçiliyken ne girerseniz o oranda büyütme yapar. Şimdi burada modeli büyüttük. Şimdi birisi diyor ki ben bu modeli bunun üzerine koymak istiyorum. Normalde şuna tıklayıp yukarıya getirdiğiniz zaman bunu yapmanız gerekiyor değil mi? Ama ne yapıyor? İzin vermiyor. Bunun sebebi şu. Şimdi burada bizim sol tık kısma geliyoruz. Genel kısmın yanında nesneler kısmı var. Burada gördüğünüz üzere plaka 3 diyor. Şu an biz neredeyiz? Plaka 3'teyiz. Plaka 3'ün üzerinde de iki tane modelimiz var. Burada ayrı ayrı görüyoruz.
Mesela Baby Yoda'ya tıkladık burada. Küpe tıkladık burada. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ben buradan Baby Yoda'ya tıklayıp taşı kısmına gelirsem, yukarıya getirirsem yine çıkmayacaktır. Burada ikisini birlikte seçiyorum. Birleştir diyorum. Birleştir dedikten sonra bunlar birleşti ama Baby Yoda yine seçtim. Taşı kısmına geliyorum. Yukarıya getirdim. Direkt buradan istediğim gibi yukarıya oynatabiliyorum. Tabii ki burada iyi bir şekilde hizalama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu birleştirmeyi yaparsanız dilimleme programı üzerinden yukarı veya aşağı şekilde hareket ettirebilirsiniz arkadaşlar. Diğer türlü hareket ettiremiyorsunuz. Bu da ek olarak bilgi olsun. Şimdi nesneler kısmını açmışken de hemen şöyle bir şey gösterelim. Hemen şöyle bir geri yapıyorum. Eskiye çeviriyorum. Birleştirmemeden önce. Şimdi tablamda birden fazla model var diyelim. Şimdi bu model var. Bir de bu model var. Şimdi ben bu modeli farklı ayarlarda basmak istiyorum. Bunu da farklı ayarlarda basmak istiyorum. Bunun için ne yapıyoruz? Buradan Baby Yoda'yı seçtim. Buradan kalite kısmına gelip ben bunu 16 ile basmak istiyorum katman yüksekliğini. Sonra küp kısmı ise 0,2 ile bassın deyip bu şekilde ayrı ayrı ayarlar verebiliyorum arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun. Burada hızlarına kadar her şeyine, her modele burada tek plakada ayrı ayrı detay ayar girebiliyorsunuz. Nesneler kısmı da buna yarıyor. Burada plaka 3, 4, burada her şeyi tek tek görebiliyorsunuz. Oldukça basittir. Buraya birazcık kurcalamanız gerekiyor. Şimdi şöyle genel kısma geldik tekrar. Şöyle büyütelim ekranı. Şimdi modelimizi tekrardan seçtik. Devam ediyoruz yukarıdan. Ölçek kısmını anlattık. Bu da yüzüstü yatır kısmı var. Burada seçtiğiniz zaman hangi yüzeye tıklarsanız oraya doğru dönüyor. Bu çok kullanacağınız bir şey değil. Buradan direkt şu kısmı kullandığınız zaman döndür kısmını daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi diğer bir kısım kes kısmı. Bunun da videosunu anlatmıştım ama bu modelleri bölmemize yarıyor. Bunu artık ne için kullanacağınız tamamen size kalmış kısım. Şu ortada çıkan hat sizin modeli ortadan bölebileceğiniz kısmı gösteriyor. Ben şimdi şöyle geldim kafa kısmına doğru. Şurayı işaretledim diyelim. Ben buraya gelip kesimi gerçekleştir dediğim zaman modeli bana şunu sileyim küpü. Modeli bana bölmüş oluyor. Şimdi tabii ki burada parçalar filan ayrılıyor ama bu tamamen diğer modellerinize göre bu ayarı da mutlaka kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde böldük. Kafayla gövdesini ayrı basacak diyelim. Ben şunu geri alıyorum. Tekrardan. Okey. Şimdi tekrardan kesme kısma geldik. Şimdi tekrardan buraya geldik. Şimdi modelimiz yine aynı bu şekilde. Buraya bir de bağlayıcı ekle diye bir kısım var. Ben buna tıklarsam burada tak, dübel, çıt çıt diye böyle bir seçeneğimiz var. Şimdi tak kısmından örnek verirsem mantığını anlayacaksınız. Ben buraya şöyle 4 tane bir bağlayıcı ekledim. Şimdi bu ne işe yarayacak? Şunun için yarayacak. Bu şekildeyken onayla dersem ve kesimi gerçekleştirirsem ne olmuş oluyor? Şu küpü silelim tekrar. Bizim şöyle alttan göstereyim. Buraya 4 tane yuvarlak oluşturduk. Aşağısına da aynı şekilde ona girecek şekilde yuvarlak oluşturdu. Yani bu modeli birleştirmenize daha kolaylık sağlayan bir özellik. Diğer de işte tak çıt çıt da farklı şekiller ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bu bazı modellerde mutlaka kullanırsınız. Özellikle büyük bir parça basıyorsanız bunun birleştirilmesi için modelinizi bölmeniz gerekiyor tabloya sığması için. O yüzden bu bağlayıcı özelliğini eklersek yani daha doğrusu kullanırsak birleştirme kısmı daha kolay olacaktır. Tabii ki de yine Japon yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Şimdi buraya da şöyle bir kısım var. Hemen şuradan soldan hassasiyet kısmına gelelim. Ne diyor? Kalite hassasiyet. Burada X-Y delik dengeleme diye bir ayarımız var. Eğer biz bunu 0,1 yaparsak arkadaşlar buradaki yuvarlakla modelin altındaki girecek yuvarlağın birbirine daha rahat girmesi için 0,1 milimlik bir tolerans tanıyacak dostlar. Şimdi siz bunu 0 kullanırsanız büyük ihtimal bunu buna geçirirken bayağı bir zorlanacaksınız. Ama bunu
0.5, 0.1 veya 0.2 yaparsanız ona göre daha rahat bir geçim sağlayacaktır. O arasında kendisi bir tolerans tanımış oluyor dostlar. Bu da bu kısımla ilgili bir özellik. Şimdi kesme kısmını iptal ettik. Şöyle modeli seçtik. Bu destek boyama kısmını anlatmıştım zaten. Sağ klikle boyanması istediğiniz yerleri seçiyorsunuz. Yani destek atılması gereken yerlere. Sağ klikle ise destek atılmaması gereken yerlere manuel bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Şimdi şu dikiş boyama kısmı ise burayı biraz sonra, hatta şimdi anlatayım şöyle. Bir daha tıklayıp iptal edelim. Şimdi dikiş kısmını şu katana bıçaktan örnek vereceğim. Şimdi bunu bir dilimleyelim hemen. Şimdi dilimleme bitti. Şimdi bu tarz katana gibi modellerde tek baskıda eklemeli, birbirine geçmeli modellerde, örnek veriyorum bu katanada, baskı sonrası modeller çalışmayabiliyor. Şimdi bu nedir? Bittiği zaman ittirdiğinizde içindeki mekanizması açılması gerekiyor. Genelde bu konuda başarısız oluyor kullanıcılar. Bunun sebebi genelde şu oluyor dostlar. Şimdi şöyle baskımızı tekrar yapalım. Kalite kısmına geliyoruz. Şurada bizim dikiş diye bir kısım var. Hizala kısmı. Şimdi bu dikiş olayı ne oluyor? Hemen şöyle gelelim. Dikiş olayı arkadaşlar, baskıda katman baskıya başladığında ilk katmanı attıktan sonra şuradan örnek verelim. Şimdi burada katmanı attığı zaman bittiğinde bir üst katmana geçiyor ya. Bir üst katmana geçerken tekrardan başlayacağı yerde, yani katmanın bitişle yeni katmana başlangıç noktasında bir dikiş izi oluşuyor. Yani küçük bir nokta diyelim. Bu filament artığı diyebiliriz. Şu beyaz noktalar bizim aslında dikiş izlerimizi temsil ediyor. Bak görüyorsunuz. Şu iç kısımlar bembeyaz. Dikişler burada devam ediyor. Hizala dediği kısım bu. Şimdi siz bu tarz modellerde hizala kullanırsanız sürekli dikişler burada birikeceği için buradaki mekanizmayı sıkıştırıyor dostlar. Bunu sıkıştırdığında mekanizma açılmıyor. Siz bunu hizala değil de rastgele seçerseniz, şöyle dilimle diyelim tekrardan. Gördüğünüz üzere dikişleri rastgele random atıyor. Şu beyaz yerler dikiş. Bunu yaptığın zaman bu mekanizma sorunsuz bir şekilde açılacak. Bu da bu şekilde. O gördüğünüz dikiş boyamada bunun manuel bir şekilde işte şurada olsun, şurada olsun vesaire manuel bir şekilde dikişleri boyayabiliyorsunuz. Veya şuraya dikiş gelmesin. Aynı şekilde sağ tıkladığınız zaman kırmızı yapar. Dikişi atmasın. Yani buraya dikiş izi gelmesin. Sol tıkladığın zaman da bu boya yerlere gelsin. Dikiş izi gelebilir diye buradan da müdahale edebiliyorsunuz. Tekrardan şöyle dikiş izini kapatalım. Şimdi burada da metin şekil diye bir model var. Hemen şöyle ne yapalım? Küpün üzerine gelelim. Küpten devam edelim. Şimdi küpe tıkladık. Metin ne? Bizim klasik text yazabileceğimiz, yani yazı ekleyebileceğimiz bir bölüm. Bu çok kullanılan bir şey değil. Yani kullanılanlar mutlaka var ama şöyle Hakan yazalım. Küpün üzerine gelmeden zaten üzerine geliyor. Şuradan bıraktığım zaman yazı üzerine atıyor. Buradan kalınlıklarını falan oynayabiliyorsunuz dostlar. Buraya da yazı ekleyebiliyorsunuz. Önüne arkasına nasıl isterseniz keyfinize göre, yazı kısmı da bu. Şimdi bu kısmı da geçelim. Yine küpe tıkladık. Burada da ne? Renkli boyama kısmı arkadaşlar. Şimdi eğer AMS modülü kullanıyorsanız, hatta onu şöyle bir örnek vereyim. Şundan, telefon raglesinden, daha doğrusu telefon standından örnek verelim. Şimdi telefon standına geldik. Modele tıkladık. Renkli boyama kısmına geldik. Şimdi siyah filamentimiz var. Şuraya tıkladığımız zaman ikinci filamenti ekliyoruz. Ney bu? Şuradan geldiğim zaman mavi renk. Buradan rengini değiştirebilirsiniz. Burada boya kısmına geldiğiniz zaman, tıkladığınız zaman şurayı boyayabiliyorsunuz. Ama şöyle geri geleyim. Şuradan doldur kısmını seçerseniz direkt bu yüzeyi ben mavi olmasını istiyorum. Üçüncü filamenti ekledim, pembe. Şu üst kısmı pembe olmasını istiyorum. Buradan boyama işlemlerini yapabiliyorsunuz dostlar. Manuel bir şekilde.
Dördüncüyü de ekleyelim. Şuradan rengini yeşil yapalım. Şu üst kısımları da yeşil olsun diye bu şekilde de boyama işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi burada bir özelliği daha size söylemek isterim. Şimdi şunları silelim hemen. Tekrardan siyah çevirelim. Boyayı da kapattık. Şimdi eğer AMS modeliniz yoksa yani tek filament kullanıyorsanız ben bu modelin tabanının siyah, üst kısmında başka renk yapılmasını istiyorum. Bu özelliği tabii ki her modelde kullanamayacaksınız arkadaşlar. Sınırlıdır. Sadece mantığını öğrenin. Mutlaka işinize yarayacaktır. Şimdi mantık şu. Şöyle katmana geldim. Şimdi katmanı basarken alt katmanı yaptı ya yüzeyi. Artık şu çıkıntılara geldiği zaman ben şu yüzeyi siyah istiyorum ya. Şu geri kalanı da mavi renk istiyorum diyelim. Burada şu katman kaçıncı katman? 10. katman. Şimdi 10. katmandayken artık baskımız ne yapıyor? Şu bölümleri basmaya başlayacak. Yani yüzeyini bitirmiş olduk. Ben şurada sağ tıkladığım zaman buraya duraklama ekle diye bir komut verebiliyorum. Şimdi bunu verdiğim zaman ne oluyor? Baskı başlıyor, yüzeyi yapıyor. 10. katmana geldiği zaman yazıcı burada duruyor. Durduğu zaman siz gidip manuel bir şekilde yazıcınızda filament renk değişimi yapıp tekrardan başlat dediğiniz zaman buradan itibaren yeni taktığınız filament rengine basmaya devam ediyor dostlar. Bu da bazı modellerde kullanabileceğiniz bir özellik. Ona da şöyle geleyim hemen buraya gelmişken. Şimdi burada dilimleme kısmında katman kısımlarını görüyorsunuz. Şimdi bu gördüğünüz 53, 62 katman sayısı arkadaşlar. Şu an 62. katman. Burada katman sayıları değişmekte. Şurası da katmanınızın o katmandaki baskı ön izlemesini görebiliyorsunuz. Şimdi burada sağ tıklayıp özel G kodları ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok apayrı bir konu ama bunu şunun için anlatacağım. Örnek hemen şöyle geleyim model kısmına. Şimdi burada bir sıcaklık kulemiz var arkadaşlar. Şunu bir indirelim. Şimdi bu sıcaklık kulesinde bu çoğu kişinin yapamadığı bir olay. Şimdi sıcaklık kule testlerinde biliyorsunuz genelde profil ayarları otomatik geliyor ama proje olarak açmayacağım. Normal model olarak açacağım. Şimdi profil otomatik geliyor ama bazılarında gelmiyor. Şimdi burada ne diyor? Bizim sıcaklık şeyimizde 260 dereceden 220 dereceye kadar her bölgede sıcaklık ayarı değişecek ya. Bunu da normalde şu şekilde ekleniyor arkadaşlar. Şimdi modele geldik. Dilimle dedik. Burada 260 derece ya. Burada bunu başlatmadan önce tabii ki de filament ayarlarınıza gelip burada filament ayarlar kısmında nozulunuzun sıcaklığına geliyorsunuz. En yüksek derece kaç? 260 mı? 260'ı ayarlıyorsunuz. Başlangıç katmanı ve diğer katmanları 260 ayarlıyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Dilimle dedik. Şöyle. Baskıya başlayacağı zaman buraya yani şuraya kadar 260 dereceyle devam edecek doğal olarak. Şimdi ben buraya geldiği zaman şurada artık diğer 255 dereceye geçecek ya. Tam şuradayken sağ tıklayıp özel G koduyla ben buraya sıcaklık değeri ekleyebiliyorum. Şimdi bunun içinde bir G kodu var. Hemen şuradan deneyim vaktine girelim. Ben bunları daha önce paylaşmıştım. Burada sıcaklık için G kodlarımız M104. M124 bizim sıcaklığı temsil eder. Yani o komutu. S ise dereceyi temsil eder. Şimdi M24'ü şöyle kopyaladık. Geldik geri. Buraya geldik. M24 nedir? 220 derece ya. Ben bunu siliyorum. Ney? 255 ya. 255'e ekledim. Buradan itibaren artık sıcaklığım 255'e düşecek. Devam ediyorum. Yine geldim. Bitti. Artık 250 dereceye geçti ya. Yine sağ tıklıyorum. Özel G kodu ekle diyorum. Kodumu yapıştırdım. Buraya da 255 diyorum. Ve bu şekilde her sıcaklık ayarına bu G kodlarını ekleyip dilimle dediğim zaman
Şuradan hemen sıcaklığa gelelim. Bak gördünüz 255, 260, 255'e düşürdük. Bu şekilde sıcaklıklarınızı görmüş olacaksınız arkadaşlar. Buradan da G kodlarını ekleyebiliyorsunuz. Bunun için de deneyimvakti.com'a girerek G kodlarını paylaşmıştım. Oradan da bu kodları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Bu da bu şekildeydi. Buradan da manuel bir şekilde hem duraklatma ekleyip hem G kodu da ekleyebiliyorsunuz. Şimdi hazırlık kısmına geri gelelim. Burayla işimiz bitti bizim. Şimdi geldik şuraya. Şimdi bu bir tane keçeli rakle. Bu şekilde basılmayacak arkadaşlar. Bunun altında da bir ovallik var. O yüzden buradan dik basılması lazım ya. Burada otomatik yönlendire tıklıyoruz. Dik bir şekilde kendi ayarlıyor. Şimdi bu tarz modellerde destek kullanılmaz ama çok ince bir yapı olduğu için arkadaşlar burada bizim etek kullanmamız gerekiyor. Etek kısmı ise diğer ayarlardan etek sayısı kısmı. Burada yalnızca dış kenar dediğiniz zaman sadece dışına yapacaktır. Ama burada yalnızca iç kenar derseniz, şimdi bu modelde iç kenar olmadığı için şundan örnek vereyim. Şunu mesela içi iç kenar. Burası da dış kenar. Ona göre seçtiğiniz şeye göre buradan ayarlama yapabiliyorsunuz. Şimdi ben buna dış kenar seçiyorum. Genişliği 5 milim. Kenar boşluğu ise şu dilimle diyelim. Kenar boşluğu şu bizim çizgimizle model arasındaki mevcut boşluk. Siz bunu eğer iyice tutunmasını istiyorsanız 0,5'e kadar düşürebilirsiniz arkadaşlar. İyice şuradaki aralık kapanacaktır. Biraz daha tutunma sağlayacaktır. Bu tarz etek kullandığınız zaman da bu baskının burada sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi biraz da baskı ayarlarına geçelim. Biraz da oradan örnek verelim. Şimdi kalite kısmına geliyoruz. Genel herkesin kullandığı ve önerilen 0,2 milimdir. Katman yüksekliği başlangıçta aynı şekildedir. Bunu tabii ki de buradan 12, 16, 20 yani 24, 28'e kadar çıkartabilirsiniz. Genelde 2 çok detaylı bir baskı, yani düzgün istiyorsanız 16'ya kadar da düşürebilirsiniz. Genel 0,2'den devam edelim biz. Burada varsayılan katman genişliği dedik standart 42'dir. Ama başlangıç 0,5'tir. Bu bazılarında 40, 42, 45 olabiliyor. Bu 50 idealdir arkadaşlar. 0,50. Çünkü ilk katmanın bizim sağlam olmasını istiyoruz baskının. O yüzden 0,50 kullanabilirsiniz. Dışarı vesaire bunlar hepsi default arkadaşlar. Elbette ki bu tarz sitelerden, örnek veriyorum Makerbot gibi sitelerden direkt Bamboo Studio'ya aktardığınız zaman mevcut tasarımcının kendi ayarları, önerdiği ayarlar buraya gelecektir. Genelde o tarzda da devam edin. Burada herhangi bir çok değişiklik yapmayın. Burada genel ayarlarımız böyle, dikiş konumunu anlatmıştık. Buraları da yine default olarak devam ediyorsunuz. Bu hassasiyet kısmını anlattıydım. XY delik dengeleme kısmı geçmeli modeller için kullanabilirsiniz. Şimdi ütüleme dediği kısma geliyorum. Hemen şuradan örnek verelim. Ütüleme ne işe yarar? Şimdi ütüleme için şöyle baskımızı dilimledik. Baskıyı dilimledikten sonra şöyle yaklaşıyoruz. Şurada bizim yüzey kısmımız var ya. Burada birazcık katman izleri belli oluyor ya. Burada ütülemeye eğer üst yüzey olarak seçtiğiniz zaman şöyle bir durum olacak. Baskı bittiğinde yani şu kısım biraz daha pürüzsüz gibi olacak. Ama tam değil arkadaşlar. Burada birazcık daha nozul üzerinden sıcaklıkla geçip oradaki katman izlerini biraz daha yok ediyor. Ama bunu yaptığınız zaman baskı sürenizi uzatıyor ve her modelde de işe yaramıyor. Bunun için üst katman sayısını yüksek atmanız lazım eritme yaptığı için, alt kısımda boşluk oluşmasın diye. Ama genelde çok kullanacağınızı da önermiyorum. Çok nadir böyle bazı modellerde bunu kullanabilirsiniz. Bu da bu şekilde ütüleme dediğimiz olay tamamen bu. Burada klasik duvar kısmı, bunları değiştirmeyin. Bunlar oynayacağımız ayarlar değil. Şimdi dayanıklı kısmına geldik. Burada ne var bizim? Duvar döngüsü. Şimdi bu duvar döngüsü şuna yarıyor arkadaşlar. Şunu kapatalım. Şimdi bu ilk katmanımız bizim dostlar. İlk katmanda şöyle ilk baskıya başlarken etrafına ilk duvarları atar. Bu duvarları attığında biz burada iki tane seçtik ya. İki tane duvar atar. Daha sonradan içine dolgu yapmaya başlar. Siz bunu 3 yaparsanız 3 tane duvar atar. Sonra dolgu yapmaya başlar. Genelde 2-3 kullanılır. 3 kullanmanız idealdir. Sağlamlığı sağlar. Bir bazı modellerde kullanılıyor. Çok ince yapılı modellerde elbette kullanılanlar var. Ama 3 idealdir bunun için.
Sonrasında şurada üst katman sayımız var 5. Şimdi bu ne işe yarıyor? Şimdi buradan dilimleme kısmına tekrar gelelim. Şimdi bizim modelimizin şöyle baskıya başladığında duvarı attı. Hemen ne yaptı? Dolguya geçti. Dolguyu geçti. Dolgu bitimine yakın 5 tane seçtiğimiz için dolgun üstüne 5 tane katman atmasını istedik. Bu 5 katmanı seçtiğim zaman bunun üstüne 5 tane katman atıyor böyle. Eğer biz bunu 3 seçersek 3 tane atar, geri kalanı dolgu olmuş olur. Alt katmanla üst katman kısmı, yani 3 sayısı bunları temsil eder. Yani şöyle dilimle diyelim, tekrar şöyle başa çektik. Şunun rengini de ben bir değiştireyim hemen. Şöyle maviden gidelim. Tekrar dilimle diyoruz. Şimdi baskıyı başlatıyoruz. Ön izlemeden. İlk katmanı atıyor. 1'i attı. 2'yi attı. 3'ü attı. Dördüncüsünde artık dolguya geçti. Biz ne dedik? 3 tane atıp sonra dolguya geçsin. Dolguyu attı. Çünkü arası çok mesafe olmadığı için hemen tekrardan üst katmana geçiyor. Üst katmanında 3 tane attıktan sonra model bitmiş oluyor. Burada da aynı şekilde bakın, şimdi dolguyu atıyor. Bitmesine yakın 3 katmanını atıp şöyle gelelim, dolgu bitti. Artık son kısmını, yani şuradan itibaren 1, 2, 3 deyip artık modeli bitirmiş oluyor arkadaşlar. Üst alt katman kısmı sayısı da bunu temsil ediyor. Burada da dolgu oranımız var. %15. Yani bu içerisindeki görmüş olduğunuz şu dolgu oranını temsil etmektedir. Genelde %15 idealdir. Çok böyle sağlam bir şeye ihtiyacınız yoksa bunu değiştirmeyin. 20-25'e kadar çıkartılabilir. Şimdi bu kafes dediği kısım ise bizim dolgu desenimiz dostlar. Şöyle, yani daha iyi bir modele geçelim. Bu birazcık şey oldu. Şu Baby Yoda'dan örnek verelim. Şimdi bu modeli açtık. Hemen geldik şuraya. Bakın bizim bu dolgumuz kafes olarak seçili olduğu için böyle. Şimdi kafeste biliyorsunuz nozulun katmanlara çarpma durumu var. Bu nedir? Şimdi kafesi atıyor ya. Şuradan çizgiye attı. Devam ediyoruz. Diğer çizgiyi de attı. Bak, bunu atarken şuradaki katmana çarptı. Devam ediyor. Buradan buraya geçerken şuradaki katmana da çarptı. Devam ediyoruz. Buradan buraya geçerken şuradaki katmana çarptı. Bu şöyle oluyor. Baskınız devam ederken tık 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 diye ses duyacaksınız. Bunun sebebi nozulun ucu az önceki dolgu için attığı katmana çarpacaktır. Benim size önerim, buradan jiroid seçip tekrardan dilimle diyelim. Gördüğünüz gibi jiroid'i hemen bu şekilde yaptı. Jiroid'in biraz avantajı bu yüzden baskınızın katmana çarpmasını engellemiş olacak. Orada da şöyle mantık var. Hemen gelelim şuradan. Şu desteği bir kaldırayım ben. Tekrar dilimle dedik. Dayanıklılık kısmına geldim. Şunları kapatayım. Şimdi jiroid'de ise dolguya başladı ya. Buradan attı. Devamında artık orayla işi yok. Bu şekilde devam ediyor. Yani bunu yaparken daha önceki attığı dolgu katmanlarına çarpmadan devam ediyor arkadaşlar. Bu biraz daha sağlıklı oluyor. Şunu soranlar var. Acaba çapraza göre sağlamlık olarak nasıl? Arkadaşlar ikisi de aynı. Hiçbir fark yok sağlamlık açısından. O yüzden nozulun ucunun çarpmasını istemiyorsanız kafesi çok tercih etmeyeceksiniz. Kullanmanız gereken jüret. Tabii ki burada da bir sürü kafes desenleri var. Bu modele göre bazı modellerde mesela farklı desenler kullanılabiliyor. Ama genel kullanacağımız bizim Jurate. Buradan da dolgu oranını seçebiliyorsunuz. Şimdi geldik hız kısmı arkadaşlar. Şimdi hız kısmı, buralar hep default zaten. Bunları değiştirmiyoruz, başlangıç şeylerini. Şimdi bizim burada oynamamız gereken dış duvar hızı arkadaşlar. Şimdi dış duvar hızı bazı filament türlerinde veya bazı modellerde değiştirmemiz gerekiyor. Örnek Silk PLA kullanıyorsak bunu ben genelde 90'ın üzerine çıkmıyorum. Niye? Şu yüz kısmı, yani yüzey kısmını şöyle dilimleyelim. Şöyle geldik. Şu dış duvar dediğimiz, hani 3 tane duvar seçmiştik ya, onu temsil etmektedir hızı. Şu kısmı 90 milisaniyede yavaş yazmasını istiyorum ki yüzeyin katman izlerinin
daha az belli olup yüzeyin daha iyi kaliteli olmasını istiyorum. Bunu yükseltirseniz tabii ki buradaki izler birazcık daha belirgin olacaktır. Mesela Silk PLA'da bunu yapıyoruz. Ama mesela ben ABS'de, ASA'da 150-200'lere kadar çıkabiliyorum. Bazı modellerde de 300 kullanılabilir ama gerek yok. 150-200 idealdir. Bazı dediğim gibi şeylerde de 90'a kadar düşebilirsiniz. Dış duvar hızı bunu temsil ediyor. Onun dışında iç duvar hızıyla düşürmenize hiç gerek yok. Boşuna baskı sürenizi uzatırsınız. Yani şuradaki iç kısımları dolguların hızının yani yavaş olması, hızlı olması görünüşte size bir faydası olmayacaktır. O yüzden boşuna doldurmayın. Aynı şekilde dolgu hızları vesaire. Burada çıkıntı hızları bunlar hepsi default. Bunları ellemiyorsunuz. Seyahat hızları da bunları kesinlikle düşürmeyin hiç boşuna. Boşuna baskı sürelerinizi uzatmayın. Destek kısımlarını anlatmıştık. Şimdi diğer kısmına geliyoruz. Burada anlatmam gereken bir özellik daha var. Değişik. Şu modelden gideceğim. Şimdi ben bunu dilimleyeyim. Ve dilimledikten sonra karşımıza şöyle bir olay çıkacak. Şimdi dilimledim ya. Şimdi burada modelimiz normal standart bir baskı. Ama bu figür olduğu için ben bunun böyle daha düzgün, daha böyle gösterişli bir yüzey olmasını istiyorum. Hemen buradan diğer ayarlardan geliyoruz. Şurada bulanık kaplama diye bir bölüm var. Hatta buraya tıklarsak buradan da ne olduğunu göstereceğim. Buradan daha iyi olur anlatmam. Çünkü size canlı gösteremeyeceğim. Bulanık kaplamayı seçerseniz böyle dış yüzeyi böyle eski tip duvarlar vardı ya bizim evlerimizde pütürlü gibi. Öyle bir yüzey elde etmenize imkan sağlıyor arkadaşlar. Bu tarz baskı yüzeyinde bu tarz modellerde inanılmaz bir hoş görüntü elde ediyorsunuz. Burada kontürü seçerseniz şayet az önceki görüntüyü oluşturmuş olacaksınız. Yani yüzeyini böyle dış katmanlarını yani duvarlarını böyle pütürlü pütürlü yapacaktır. İnanılmaz gerçekten bu tarz modellerde çok güzel bir dokusu oluyor. Bunda zaten katman izleri belli olmuyor. Ama bunu her modelde kullanmayın. Kullanmanıza gerek yok. Zaten baskı süresini uzatıyor ve nozulunuzu birazcık zorlamış oluyor. O yüzden bu bulanık kaplama kontür kısmı da aynı burada gördüğünüz gibi dış duvarlarını aynı şekilde şurada görüldüğü gibi güzel bir yüzey oluşturmanıza imkan sağlıyor dostlar. Bu prizma kulesini falan bunlara gelmiyorum. Burada sadece şunu anlatayım. Bu timelapse dediği bizim geleneksel pürüzsüz yani kameramızın yazdırma şeyi. Şimdi arkadaşlar geleneksel tıklarsanız baskımızın şöyle göstereyim depolama kısmına. Burada nozulun hareket ettiğini göreceksiniz hızlı bir şekilde, hızlandırılmış şekilde. Eğer siz bunu pürüzsüz bir şekilde seçerseniz plakayı dilimle diyelim ve karşımıza şöyle bir olay çıkacak. Bunda baskı modeliniz her baskıyı yaptığında yani her katmanı attığında nozul şuraya gidecek. Buradayken resim çekecek. Buraya tekrardan filamenti temizleyip tekrardan buraya geri dönüp buraya baskıya devam edecek. Bunu her katmanda yapacağı için bu bir sizin sürenizi inanılmaz uzatacak. İki baskılarda hata olmasına büyük ihtimalle neden olabilir. Çünkü baskı süresi araya mesafe giriyor. Burası soğuyor. Tekrar geliyor üzerine katman atmaya çalışıyor vesaire derken. Yani bunun özelliği şu oluyor. O kamera kısmında yani nozul hareket etmiyor da model tek başına bir boşluktayken tık 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 yükselmiş oluyor. Bitmiş halini görebiliyorsunuz. Bu kısımda yani yazdırma sırası dediği pardon özür diliyorum. Timelapse kısmında pürüzsüz kısmı dediği kısımda bu. Yani buradan da hatta şöyle geliyoruz. Hemen örneğini de görelim. Bizim normal kullandığımız geleneksel buyken bahsettiğim olay da bu. Tamamen bunun için yapıyorsunuz. O da o şekildeydi. Dediğim gibi genel merak ettiğiniz diğer konuları da üzerine tıklayarak görebilirsiniz arkadaşlar. Benim ufak bahsedeceğim olaylar buydu. Daha tabii ki de anlatılacak çok şey var. Ama onlar artık ilerisi için ve videoyu da çok uzatacağı için onlara da girmiyorum. Tabii ki de merak ettiğiniz konular varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz dostlar. Dilimleme programı ile ilgili sizlere göstereceklerim de buydu. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen desteklerinizi yorum olarak eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.